Pakistan'da Karachi, Multan ve Lahor'dan sonra şimdi İslamabad'dayım. Bugün biraz şehri gezeceğim. Böyle bir pansiyonda kalıyorum. Daha doğrusu misafirhane. Fiyatı makul sayılır. Gecelik $30 veriyorum buraya. Şehrin de güzel bir yerinde. Önce bir AVM'ye gidiyorum. Bir kahve içelim, poğaça yiyelim. Acelemiz yok. Sonra şehri gezeceğiz. Pakistan'da hep kötü sokakları gösterdin demeyin diye AVM'ye geldim. Bir kahve içelim, poğaça yiyelim bakalım. Maalesef peynirli poğaça ya da kruvasan bulamadım. Şimdi başka bir şeye bakacağım. Güya kahve içecektim. Nasip tavuk ve patateseymiş. Ne yapalım? Poğaça bulamazsam tavuk yerim dedim. Bahaneyle yemek işini de aradan çıkardık. Şimdi Pakistan'ın böyle simgesel bir anıtı var. Oraya gideceğim. Ülkede Uber çok yaygın. Her yere çok ucuza gidebiliyorsunuz. Pakistan anıtının olduğu bölgeye geldim. İçeri giriş ücretli. Pakistanlılara 20 rupi, bana 250 rupi. Bu da yaklaşık 10 TL falan yapıyor. Benden başka pek yabancı yine göremedim. Bulursam çekeceğim ama. Şehre biraz yukarıdan bakan bir bölge. Pek öyle aman aman bir manzara yok ama tabii. Şimdi oraları da bir çekeceğim. Bu duvarların içine Pakistan'ın gelenekselleşmiş özelliklerini, kültürlerini böyle resmetmişler. Mesela en üstteki medreseyi simgeliyormuş. İşte şurada polo oynuyorlar. Pakistan'da bu çok yaygın, enteresan bir şekilde. Diğer duvarda da aynı şekilde devam ediyor. Mesela burada Mabat Han Camisi'ymiş bu. Şu da Lahor'da gittiğim Lahor Kalesi'nin kapısı. O da bayağı gösterişli, güzel bir yerdi. Diğer duvar da aynı şekilde. Bu alttakiler de Pakistanlıları simgeliyor. Şu gördüğünüz Faysal Camii. Birazdan oraya gideceğim. Dört duvarın içi bu şekilde süslenmiş. Şunlar galiba yabancı. Anıtın arka tarafından böyle şehri izleyebiliyorsunuz. Burada bir de müze var ama kapalı maalesef. Doğruyu söylemek gerekirse anıtta öyle aman aman bir şey yok ama İslamabad'da zaten gidilecek başka yer olmadığı için öylesine geldim yani. Burası Pakistan'ın başkenti. Onun haricinde çok öyle bir aman aman özelliği yok. Şimdi sırada Faysal Camii var. Faysal Camii'nin minareleri göründü. Yalnız cami bayağı büyük ya. Ayakkabıları çıkarıp camiye, daha doğrusu caminin avlusuna girdik. Abdesthanesi böyle. Cami 1986 yılında yapılmış. Yani çok yeni. 70 küsür bin kişi aynı anda namaz kılabiliyormuş. O anlamda dünyadaki en büyük camilerden diyorlar. Gerçi ben böyle büyük camileri
Çok gidiyorum ama içeride cemaat olmayınca caminin boyutunun pek bir esprisi kalmıyor. Cami maalesef kapalı. Sanırım sadece vakitlerde açıyorlar. Aynı dediğim gibi sen kocaman cami yapıyorsun ama bakın namazı dışarıda kılıyorlar. İçeride kocaman bir alan var ama giremiyorsun. İşte diyorum ya, yani boyutunun çok bir önemi yok. Sen istersen dünyanın, kainatın, her şeyin en büyüğünü yap ama içeri girip namaz kılamıyorsun. Adam dışarıda namaz kılıyor. Yani İslamabad'da turist için çekici hiçbir şey yok. Görülecek dosdoğru hiçbir yer yok. İşte bu cami var. Camiyi geleyim göreyim dedim ama onda da içeri giremiyorsunuz. Böyle. Camiyi öyle dışarıdan gördük işte. İçeri giremedik maalesef. Şimdi şehirde bir merkezdeki pazara gideceğim. Appara marketteyim. Pakistan'da çok böyle market pazar gezdim ama bir de başkenttekilere bakayım. Bugün çok yürüdüm. Havada sıcak. Bir portakal suyunu hak ettik. İslamabad'da bu tip şeyler Karachi'ye, Lahor'a göre daha pahalı. Daha doğrusu İslamabad Pakistan'ın en pahalı şehriymiş. Öyle demişlerdi. Bu portakal suyu burada 180 rupi, yaklaşık 6-7 TL. Aynısı Karachi'de, Lahor'da yarı fiyatından daha ucuz. Burası tam böyle pazar gibi diyemem ya. Sabit dükkanların olduğu birkaç böyle cadde, sokak var. Kenarda da tezgahlar var. Şimdi içerilere doğru bakacağım. Farklı bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yoksa bu dükkanları çekmenin pek bir esprisi yok. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi bu bıçağı sabitleyip de bu iş yapılabiliyormuş. Ustaya helal olsun. Ayağıyla tutmuyor. Önceki videoyu izleyenler bilir. Bu şeker kamışı daha önce içmiştim suyundan. Hiç sevmemiştim. Kasa, manav, mutfak ihtiyaçlarını alabilecek dükkanlar. Evin neredeyse her ihtiyacı buralarda var. Sokak yemeği çok yedim şimdi. Bunlara hiç girmiyorum artık.
Ahapara markette de öyle çok etkileyici bir şey yoktu doğruya doğru. Dün akşam gittiğim halıcıların olduğu cadde güzel. Halı ve benzeri şeyle ilgileniyorsanız oraya zaten muhakkak gidin derim. Şimdi İslamabad'da şehir merkezini gezerken tabii böyle halılar dikkatimi çekti. Bir dükkana girdim. Burada da dükkan sahibi Davut abimiz. Türkçesi bayağı iyi. Türkmen aynı zamanda. Kilimler, halılar 10 numara. Tabii işçilik çok ince olduğu için bu tip kilimleri ve halıları size şöyle göstereyim. Katlayıp çantaya atıp götürebilirsiniz. Tabii ticaretini yapacak şekilde değil. Bir tane alıp götürseniz havalimanında sorun olmaz. Davut abimiz de kendisi. Bu da buradaki en güzel halılardan biri. Hoca Roşnay, Buhara diyorlar. En incesi yani. En incesi bu, yani halı kumaş gibi aynı böyle katlayabiliyorsun. Ben çok seviyorum böyle halı, kilim. Afganistan'a gittiğimde de bakmıştım. Burası okul sokağında, okul caddesi üzerinde. Türkmen Oriental Carpets. Burayı not edin. Eğer dediğim gibi kilim, halı seviyorsanız muhakkak uğrayın derim. Çok acayip güzel şeyler var. Hasta kaldım, hasta oldum. Gezmeye devam ediyoruz. Akşam yemeği için kebap söyledim. Sokaktan yemeye devam. Kebap geldi. Ekmekle beraber hesap ortalama 20-25 TL arası. Kebap bizim kebaplara benziyor ama tabii çok baharatlı. Onun için tadı biraz daha farklı. Ama güzel. Ben Pakistan'da kebap yemeyi seviyorum. Ekmek ise 10 numara. Yani bunu çok güzel yapıyorlar. Böyle sıcak sıcak götürüyorsun. Pakistan'da her yerde gördüğüm gibi böyle açık havada yemek, kebap fazlasıyla meşhur. Lezzetli ama biraz hijyen problemi var. Selamünaleyküm. Akşam yemeğini yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi misafirhaneye doğru devam. Bugün İtvar Pazarı gezeceğim. Burası haftanın sadece 3 günü açık olan bir pazar. Eskiden bizde Rus pazarları vardı, belki bilirsiniz. Aynı oralar gibi bir pazar. Tezgahlar var böyle sıra sıra. Envai çeşit şeyi bulabiliyorsunuz. Yine bakacağım, öyle değişik bir şey varsa çekeceğim. Pakistan'da gördüğüm en düzgün pazar burası olabilir. Tezgahlar böyle kategori kategori ayrılmış. Bir yerde ayakkabıcılar, bir yerde züccaciyeciler, tabak, çanak, yemekçiler. Ama böyle otantik ya da çok yöresel bir şey pek göremedim. Klasik Çin malı ürünlere benziyor hep. Pazar öyle çok etkileyici gelmedi. Onun için burada fazla vakit kaybetmiyorum. Çıkıp şehirde başka yerleri gezeceğim. İslamabad şehir merkezinde böyle güzel yollar, sokaklar, binalar var. Bolca var. Bu şehir merkezini İngilizler yapmış. 6-7 bölgeye ayırmış şehri. Yolları düzgün, yaşam alanları güzel. Güzel yemek yeme yerleri var, alışveriş yerleri var.
Yani her yer zannetmeyin ki Karaçi gibi. Buralarda gezmek tabii daha rahat, daha konforlu. Şehir merkezinde F3, F4, F5, F7 gibi böyle farklı bölgeler var. 1-2 kilometrelik alanlarda. Buralarda pek alışveriş merkezi yok. Genelde böyle sıralı dükkanlar var. Ama düzgün yerler. İslamabad o anlamda yani Pakistan'ın en yaşanılası yeri olabilir. Tam 3 haftamı Pakistan'da geçirdim. Karachi'den başladım. Sonra Multan'a, Multan'dan Lahora, İslamabad ve Peşaver'e gittim. Karachi 24 milyon nüfuslu karmakarışık bir yer. Bulunduğum en zor şehirlerden, gezdiğim en zor şehirlerden biriydi. Lahore kısmen böyle yabancıyı etkileyecek çok daha fazla şeye sahip. Çok güzel camileri var. Eski sokaklar, yapılar, antik şehir, eski şehir merkezi var. Lahore bayağı etkileyiciydi. İslamabad ise düzgün, düzenli bir şehir. Yabancıyı etkileyecek çok fazla şey yok. Multan ise ağırlıkla Caferilerin yaşadığı, Caferi kültürünü görebileceğiniz bir şehir. Ama Multan'da bir turist ya da yabancı tek başına dışarıda gezemiyor. Kaldığınız otelden size koruma veriyorlar. Korumayla geziyorsunuz. Aslında güvenlik tehlikesi yok. Peşaver ise orası da İslamabad'a 2 saatlik mesafede. Etkileyici bir yerdi bence. Ben orayı sevdim. Ağırlıkla Peştunların yaşadığı bir yer. Ama tabii Pakistan zor bir ülke. Gezmek için gerçekten zor bir yer. Otel sıkıntısı çok büyük. Eğer düzgün, temiz bir otelde kalmak istiyorsanız birçok şehirde gecelik 150 doları gözden çıkarmanız lazım. Yani öyle 40-50 dolar, 60-70 dolara düzgün, temiz bir otel bulmanız çok zor Pakistan'da. Turistin hayatını kolaylaştıracak çok fazla bir girişimi de yok hükümetin. O anlamda Pakistan'a gelecekseniz biraz böyle bunları göze alıp gelmeniz gerekiyor. Turistseniz bence Pakistan'a gelmeyin. Yani çok net bunu söyleyebilirim. Gezginseniz ben zor şartlarda gezerim diyebiliyorsanız Pakistan'a gelin. Pakistan halkı Türkleri çok seviyor. Yani bizi bu kadar seven başka bir millet çok nadir gördüm. Güvenlik sıkıntısı ben hiç yaşamadım Pakistan'da. 5-6 şehrini gezdim. Güvenlik açısından hiçbir çekinceniz olmasın. Sadece Afganistan'a yakın Quetta diye bir şehir var. Orası tehlikeli. Oraya gitmezsiniz zaten. Bir de İran sınırında Beluçistan biraz sıkıntılı diyorlar. Bir de Kaşmir'e gidemiyorsunuz Pakistan tarafında. Ama onun haricinde gideceğiniz yerlerde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Sadece Karachi çok kalabalık bir yer. Orada böyle sokakları gezerken ister istemez sanki her an bir kapkaç tehlikesi olabilir diye böyle bir hissediyorsunuz. Ama zaten Karachi için bunu uyarıyorlar. Kalabalık şehir, karışık şehir, orada biraz daha dikkat edin diyorlar. Pakistan dediğim gibi zor bir yer. Ama kültürü görmek isterseniz gelinebilir. Turistseniz bence gelmeyin. Şu an Pakistan turiste açık bir yer değil. Gezmek çok zor. Yemek konusu ise ben Pakistan yemeklerini çok sevdim. Hele sokak yemekleri şu ana kadar gittiğim ülkelerde 1 numarayı aldı. Yani Pakistan sokak yemekleri için bir numara diyebilirim ama çok ciddi hijyen problemi var. Ben 70'ten fazla ülke gezdim. 2010 yılından beri yaklaşık 10 yıldır dünyayı geziyorum. Yurt dışında hiç hastaneye gitmemiştim. Ta ki Pakistan'a gelene kadar. Karachi'de ve Multan'da çok fazla esnafın ikram ettiği çayları içtim. Muhtemelen orada sudan etkilendim. Ya da doktor arkadaşımın dediğine göre baharattan da etkilenmiş olabilirim. Yemekleri çok baharatlı yapıyorlar. Ya da belki de hijyenden dolayı da etkilendim. Bağırsak ishali oldum. 3 gün Lahore'da dinlendim. Sağ olsun Ulaş ve Safiye çifti beni evlerinde ağırladılar. Onlar bana çocuk gibi baktılar. Öyle düzeldim.
Pakistan'a gelip de zaten böyle midesini bozmayan galiba yokmuş. Ben kimle tanışsam, hangi arkadaşları misafiri geldiyse hep öyle söyledi. Hatta Karachi'de, Lahore'da yereller de 2-3 ayda bir mide sıkıntısı yaşıyormuş. Çünkü suda çok ciddi sıkıntılar var. Velhasıl 3 hafta Pakistan'ı gezdim. Geldiğim için kesinlikle mutluyum. Pişman değilim. Ama zor bir coğrafya. Sonraki videolarda görüşmek üzere.